Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa'nın kalesindeyiz arkadaşlar. Kaptan Mustafa'nın kalesindeyiz. Birkaç defa Mustafa'yı size gösterdim. Şu an ekipmanı bu şekilde. Tabii göğüslüğü de var. 3 yıldız yapmış. Yıldızlaması. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Ben uzun senelerdir oynadığım için, yani belli bir seviyeyi geçtiğim için ben sıfırdan bunları çoğunu yapamıyorum ama şu an Mustafa'nın kalesinde bunları göstermeye başladım. Belki yarın öteki gün sıfırdan kalelerle, küçük kalelerle gelişim yapabilirim yani yeni oyuncular için. Aklımda değil mi? Var yani. Ama biraz kendimce sıkıcı gelir bana gibisine düşünüyorum. Çünkü yeni yapacağım sıfırdan kaleler için işte sınır yoludur bilmem neredir falan, buralar uzun bir serüven. İşte nasıl gider, nasıl olur ben tam olarak kestiremediğim için. Ama buradan yarım da olsa, şimdi bu kale belli bir seviyeye gelmiş de olsa buradan güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ve dediğim gibi para yatıran bir arkadaşımız, nasıl ilerlediğini yavaş yavaş sizlere gösteriyorum. Zaten çoğu şeyi kanalımızda bulabileceksiniz. Mustafa'nın kalesinde devam ediyoruz arkadaşlar. En son mesela şimdi en son Fırtına Tilki'yi yapmıştı. Altın yapmıştı. Evet. Yani yavaş yavaş yapıyor arkadaşlar. Birkaç tane paralı kahramanı altın yaptı. Ondan sonra yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi arkadaşlar. Peki bizim bugünkü konumuz ne? Bugün arkadaşlar biz Seksek'teyiz. Seksek'e gideceğiz. Şu an şöyle örnek mesela. Şimdi bunu önceki videolarda gösterdim. Bu tamamlandı arkadaşlar. Şu an bu lider görünümünü almış bulunuyoruz arkadaşlar. Yılansı, siren. Ne diyor? 1500 mücevherle kullanılıyor diyor. Sefer hızını arttırıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şu an Seksek'te ne var diye bir kontrol edelim. Girelim. Şu an hazırız. Tam hazır değiliz ama yine bir şeyler yapacağız birlikte. Şimdi arkadaşlar şu an Seksek'te ne yapabiliriz? Biz şu an ikinciliğe oynuyoruz. Çünkü birinci çok fazla ilerlemiş. Biz ikinciliğe oynamaya çalışıyoruz ve ikinci o sıralamada zaten madalya veriyor bize sıralamaya girdiğin zaman. Yani deneyeceğiz. Sabaha kadar daha süresi var aslında. Ama sabah ne olur tam olarak bilemem. Şimdi biz normal zaten oradaki ödüllerden madalyalar alacağız. Onun yanında da sıralamada inşallah dediğim gibi ikinci sırada kalabiliriz. Biraz sonra hızlı oynatacağım arkadaşlar. Ama size ilk başta şunu göstereyim. Şimdi şuradayız. 6. sıradayız. Tamam, bir sıralamaya giriyoruz. Ama tam istediğimiz sıralama değil. Bizim istediğimiz sıra şurası. 2. Bilemedim 3. Ama şimdi bunlar bizi fark eder de sabaha karşı birkaç saat sonra ilerlerse orasını bilemem. Şimdi arkadaşlar birinciye 90 tane madalya veriyor. İkinciye 30 tane veriyor. Bir sonraki sekseklerde hani Mustafa bastıracağı için bunda biz hani beklet sonra toplu oyna gibisine bir hamle düşünmedik. Onun için şu an gözü diktik buradaki 30'a. Bilemedim 3. olursak da 15 gibisine bir madalya almayı planlıyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ama şu an bizde ne var mesela? Şu an biraz bizde lider görünümü için olması lazım. Evet, 30 tane zaten var. Eğer ikinci olursak 60 tane olacak. Bir de arkadaşlar oradaki hediyelerden oradan alırsak dediğim gibi bunu yükseltmeye devam edeceğiz. Şimdi zaten yılansı, siren güzel görünüyor arkadaşlar. Kale bu şekilde devam ediyor. Bazı ekipmanlarda yıldızlama artmış. Takip ediyorsanız, diğer videolarımızdan hariç görüyorsanız. Neyse, şimdi arkadaşlar direkt biz Seksek'e gidelim. Aslında zaman biraz daha daralsa, şu an 6 saati var. Biraz daha daralsa aslında daha iyi olur da. Ama bu şekilde biz yine bir ilerleyelim. Çünkü diğerleri fark edip, ikinci, üçüncü sıradaki adam fark edip bize yüklenebilir. Bunun için bu şekilde bir ilerleyip bakalım arkadaşlar. Şimdi hızlandırıyorum. Evet, 3x var. Şöyle bir başlayalım bakalım. 72 kere çevirecek. Keşke bir yandan anlatırken oynatırken konuya girip de anlatsaydım. Dediğim gibi çok uzun sürecek aslında. Neyse, oynaya dursun arkadaşlar. Dediğim gibi buradan madalya kovalıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında Mustafa ile şimdi ben konuştum. Mustafa yavaş yavaş artık şeye yürümek istiyor. 11K Hero'ya yürümek istiyor. O da orada aslında var. 11K Hero orada seçenekler arasında o da var. Önümüze denk geldikçe ondan da alacağız. Bir yandan da ona yürüyoruz. Hem 11K hem lider görünümü
Bu şekilde bu seksekte bir şeyler götürmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Zaten aşağıda da verdiği şeyleri görüyorsunuz. Bayağı bir şey geliyor yani. Bayağı bir eşya geliyor. Şimdi 3500 küsürle girdik ama bu da az değil. Mücevheri de görüyorsunuz. 3K geliyor yani. Bir kez mücevherli Goblin'le karşılaştın mı 10K falan geliyor. Zaten bir de patlatsa tadından yenmez. Bak yine geldi. Bak 5K geldi, 3K geldi, 3K geldi. 10K'nın üstüne attı. Evet. Sürekli Goblin görüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz daha Mustafa'nın ve loncasının neler yaptığından bahsetmeye devam edeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle Mustafa'nın üst savaşını çoğunuz görmüşsünüzdür. Kaleyi ayarladık. Ki arkadaşlar Mustafa ile öyle bir zamana denk geldik ki hani bana söyledi nasıl oldu sabahına mı savaş vardı nasıldı ya? Herhalde sabahına savaş vardı bunların. Öyle hatırlıyorum. Yani biraz sıkıntılı zamandı. Sabah savaş vardı. Ekipmanı, formasyonlar işte bir şeyleri ayarlamak için bayağı bir uğraştım o gün gece. Sabahına da zaten kalkıp ben takibinde bulundum. Bir şeyler yapmaya çalıştılar ve zaten savaşta Mustafa Gil galip geldi. Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Ben sonradan gördüm bunu. Şimdi biz bu kaleyi ayarlarken hani kanalda videoda gösteriyoruz falan filan. Ya arkadaş sen kalk. Bunun düşmanı da yani üstte savaştıkları düşmanı da benim takipçiymiş. Bizim takipçiymiş. O da şey izlemiş, videoyu izlemiş. Şimdi akşamdan izliyor, videoyu görüyor falan. Kaleye girince gördük. Zaten Mustafa da şey yaptı. Gördük arkadaşlar girmiş, videolarda takip etmiş. Yani nasıl savaşması gerektiğini falan tamam savaştan sonra söylendi de hani savaşı yaptılar. Akşamına biz yayınladık falan ama dediğim gibi bahsetmeye başladık. O oradan takip etmeye başlamış. Baktık mesaj yazmış oraya. İşte şeyde gördüm, kanalda videoda gördüm senin kaleyi falan filan diye. Yani böyle bir şeye denk gelmişiz. Bazıları da Mustafa'ya demiş diyenler olmuş işte ya askerim falan filan göründü gibisine. Şimdi dedim ki Mustafa'ya ya yeni krallıktasın. Zaten kalen güzel. Sana doğru düzgün kalkıp da o krallıkta vuracak kimse olmaz. Bunları ben zaman zaman değerlendiriyorum arkadaşlar. Hani birinin bir şey görünüyorsa falan onun için sorun olur mu olmaz mı gibisine. Elimden geldiğince bunun değerlendirmesini yapıyorum. Zaten vuramazlardı. Ama dediğim gibi savaş ilerliyor olsaydı sadece ne olurdu? Mustafa'nın nasıl savaşacağını falan öğrenebilirlerdi. Dediğim gibi adam çaktırmayabilirdi. Orada takılıp bunlarla mücadeleye devam etselerdi eğer dediğim gibi ne yapacağımızı falan belki videolardan kestirebilirdi. Şimdi şöyle güzel bir gelişme oldu arkadaşlar. Şimdi biz tabii hani videoya girdik falan filan. Dediğim gibi oradan takip ediyor. Öylelikle yavaş yavaş ısındılar. İkisi birbirine ısındılar, konuştular falan filan. Ne yapalım ne edelim? İyi üst için savaşmak yerine dediler. O üstte savaştıkları loncayla Mustafa'nın loncası artık birleşti. Krallıkta birleştiler arkadaşlar. Tek lonca halinde oynuyorlar. Şimdi bunların kudretleri tabii ki de arttı. Lonca kudretleri arttı. İşte aktif sayıları arttı. Yani bir şeyleri düzeltmiş hale geldiler. Şu an içtimaları rahat bir şekilde doluyormuş. İşte dediğim gibi diğer etkinliklerde falan daha fazla online oyuncu varmış. Bunun gibi şeyler kulağımıza geliyor arkadaşlar. Bu da tabii ki güzel bir şey. Krallıkta tamam mücadele belki sona erdi üst için. Ama dediğim gibi bir şeyler yerine oturdu gibi. Güzel bir lonca oluşturdular. Yani İnşallah yarın öteki gün bir sıkıntı çıkmaz. Dediğim gibi 1647. krallıktalar arkadaşlar. Yeni krallıklarda eğer ki yabancı loncalarda oynuyorsanız yani buraya göç etme gibi bir mevzunuz falan olabilirse yazın bu kaleye, lonca liderine konuşun, bakın ona göre dediğim gibi böyle bir loncada oynayabilirsiniz. Şimdi iyi bir şekilde devam ettikleri için söylüyorum arkadaşlar. Hani üst loncası oldukları için yeni krallıklarda üst loncası olmak zor bir şey.
hele hele Türklerden, böyle çoğunluğu Türklerden oluşan bir lonca için falan yazın, çizin arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim, atıyorum Yeni Krallık'ta bir Türk loncasısınız falan filan. Gördünüz burayı, biz lonca olarak sizin yanınıza geleyim mi falan filan muhabbetini şey yapmayın arkadaşlar. Ben bundan yana değilim. Çünkü bilemezsin ne olur ne biter, şey yaparlar diye. Çünkü yabancı oyuncular falan da var. Ben zaten şey anlamında, yani bu muhabbetler olmasa bile arkadaşlar, baktınız bir krallıkta Türk loncası var. Açık krallık da olsa, eski işte eski krallık da olsa, yeni krallık da olsa, baktınız bir krallıkta Türk loncası var. Arkadaşlar hani oraya gitmeyin. Yani ne bileyim, yarın öteki gün bir sıkıntı yaşarsanız bir şey olur. Hani böyle şeylere girmeyin, topa girmeyin. Sadece oyuncu olarak bu şekilde konuşun, anlaşın, ona göre hamlenizi yapın. Çünkü dediğim gibi lonca olarak hareket ettiğin zaman bir ton sıkıntı çıkıyor. Gidiyorsun, bir şey oluyor, orada kalıyorsun. Güzel olmayabiliyor yani bazı şeyler. Onun için kişisel olarak ben sadece bunu söylüyorum. Dediğim gibi, yoksa ben Mustafa Gül'den de bir şey gördüğüm yok yani olumsuz olarak. Sadece şimdiye kadar bildiğim, geçirdiğim şeylerden dolayı diyorum ki arkadaşlar, hani sadece kişisel olarak hani loncaya katılmak isterseniz, Yeni Krallık'takiler katılabilirsiniz. Yazın, çizin. Dediğim gibi zaten bunların da zaten kudret önemli. Kudrete bakıyorlar. Nasıl durumdasın ona bakıyorlar illaki. Ama onun haricinde lonca olarak nereye giderseniz gidin arkadaşlar, dikkatli olun. Nereye giderseniz gidin. Şimdi bu videoya denk gelmiştir. Burası için söylemişimdir. Ama başka krallıklar için de bu geçerli. Bunu unutmayın. Başka krallıklar için de bu geçerli. Dikkat edin arkadaşlar. Bir loncayı hareket ettirmek kolay bir iş değildir. Giderseniz, gittiğiniz yerde bir ton adam kaybedersiniz. Tam adam da kazanabilirsiniz ama çoğunlukla oyuncu kaybı falan filan yaşanır. Olumsuz şeyler olur falan. Dediğim gibi, Şimdi Mustafa ile ilgili arkadaşlar, dediğim gibi güzel bir lonca oluştururlar. Kendisi de güzel oynuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki üst savaşı devam ediyor olsaydı, şimdi belki kat kat Mustafa çok hızlı ilerlerdi. Hala para yatırmaya ve ilerlemeye devam ediyor ama hani birileri bunu zorlayacak derecede değil aslında şu an. Çünkü üst loncasıyla artık birleştiler. Bunlar zaten onlardan üstü aldılar. Ondan sonra birleştiler arkadaşlar. Hani karşı tarafta değildi üst. Artık bunları zaten ezemezlerdi. Mustafa'nın kalesi gibi bir kaleyi onlar artık ezemezlerdi. Çünkü Mustafa ilerlemeye devam ediyordu. Bir de böyle bir oyuncuyla bir yerde zıtlaştığınız zaman, karşı taraf da bilir bunu. Zıtlaştığı zaman ya para basıyorsa zaten bu birden fark atacaktır yani. Bariz bu fark belli olacaktır zamanla. Zaten birleştiler. Ama bir mücadele devam ediyor olsaydı şu an kaleyi kat kat çok hızlı bir şekilde ilerliyor olarak görebilirdik. Ama bir sıkıştırma olmadığı için normal periyotta devam ediyor arkadaşlar geliştirmeye. Daha 3,5 falandı. Hızlı hızlı ilerliyoruz ama arkadaşlar Seksek'te çok bir hızlı ilerleyemedik yani. Zaten full'e çektim. Hızlı kendi kendine oynasın diye. Bak zaten 3. sıraya girdik. Şu an 3. sıraya girmişiz arkadaşlar. Dediğim gibi 6 saat var. 6 saat artık ne olur ne biter orasını bilemeyiz. Buradaki mücevherler de güzelmiş. Bir de patlatsak, şöyle bir 9 emi vursak güzel olacak. Bir de 10x'te çalıştırıyoruz, yine hızlı gitmiyor. Siz yine isterseniz arkadaşlar şey yapın, işte videonun başından mücevherin şeyine de bakabilirsiniz. Yani Seksek'te ne kadar mücevher kazanmışız, ne kadar getirisi de olmuş diye bakabilirsiniz. Şu an 2. sıraya geldik. Artık fark atma zamanı. Umarım bu 2. sıradaki, 3. sıradaki adam son dakika hamlesi yapmazlar. Normalde birinciliği oynayacaktık. Mustafa bunu kestiremedi bu kadar oynayacağına. Rus 300 isimli o arkadaş bayağı bir ilerledi. Neredeyse 2 katına ulaşmış. Yani başından kestiremedik arkadaşlar biz onun bu kadar uçacağını. Ama birinci olsaydık tabii ki arkadaşlar, 90 madalya az değil ya. Yani 90 madalya buradaki Seksek'te oynanılan ödülden hariç oradan o kadar madalya alınması çok iyi bir şey.
belki diğer videolarda bunu gerçekleştirebiliriz, yapabiliriz. Bunu da bakacağız artık. Bir yandan da lonca şey yapıyor. Karanlık yuva yapıyor arkadaşlar. Ne o? Karanlık yuva 4 5. seviye. Bak bizle aynı anda tam biz buraya girdik. Biri de seksek atlatıyor. Herhalde düşük. Ha 103K'ymış. Neredeyse. Evet yarıyı geçtik zaten ya. Tamam her uğradığımız durakta güzel hediyeler veriyor. Ama öteki madalyaları tek tek hediyelerden seçerken biraz herhalde zor alacağız. Çünkü seksek rozeti zor toplanıyor. Bayağı oynadık çünkü şu an. Neyse bakalım nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz şu an. Bak ikinci sıradayız. Adam 15K, biz şu an 7K'lardayız. Rus hala oynuyor herhalde. Rus'ta bir ilerleme var. Aslında çok fazla Gremlin'i yakaladık ama niyeyse bir patlamıyor yani. Eskiden bizim burada şimdi bu yeni ekipman şeyi falan var burada, parçası falan var da biz burada kupayı falan yapmaya çalışıyorduk. Paketi al buradan kupa için buradan eşya biriktirmeye falan çalışıyorduk. Bu kupayı yapması da aslında bir yerde zordu. Şimdikiler gibi paketler bu şekilde sıralı falan değildi. Bayağı bir zaten parça geldi. Evet. Neredeyse zaten 1000 jetonumuz kaldı. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bana soranlarınız var. Ben kaç kere şu uyarıyı çektim ve söyledim. Şimdi arkadaşlar 1700 küsurlarda şu an yeni krallıklar. Yani en son açılan krallıklar. 1700 artık 70 mi 80 mi artık kaçsa 1800'e doğru gidiyor. Şimdi bayağı 1000 atıyorum 1020 falan yukarısı gibi düşünelim. Çünkü yakın oraların da açılması. 1020'den itibaren gibi yukarıyı bir düşünün. O krallıklar artık yeni krallıklar. O krallıklardan aşağı geldiğiniz zaman yukarı çıkması zor. Yani zor. Hele ki 1700'lerdeyseniz, 1600'lerdeyseniz yani böyle krallıklarda dolanıyorsanız kendinizi eski krallıklara atmayın. Atmayın, sıkıntı çekersiniz. Bak. Bu adam oynuyor mu acaba 3. sıradaki ya? Neyse bir kontrol edelim. Gidip arkadaşlar atmayın kendinizi eski krallıklara. Atıyorsunuz. Sonra çok fazla bu konuda mesaj alıyorum. Tamam yazın ama sıkıntı yaşıyorsunuz. Geri dönemezsiniz. Dönemezsiniz. Şimdi orada tamam hani göç falan açılıyor yazıyor. Kendi size o krallıktan olduğu zaten kayıtlı. Ama size o krallığa tekrar götürmez. Sıkıntı yaratır. Onun için krallığınızdan ayrılmayın. Ben çok fazla gördüm. Hala da yaşıyorum. Dediğim gibi habersiz benim krallığa gelen yani herhalde yaşı küçük şeyler de var. Oyuncular falan da var. Geliyorlar. Dediğim gibi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu krallıklara geldikten sonra arkadaşlar oynatmazlar. Başkaları sizi oynatmazlar. Bu konulara dikkat edin. Bulduğunuz krallıkta gelişmeye çalışın. Ha oldu. Atıyorum mesela bir tane güzel lonca buldunuz.
krallıkta 1-2 böyle ileri yapabilirsiniz. Onda sorun yok. Adam senden atıyorum 10 gün önce başlamıştır. Ama sen kalkıp da seneler önce başlamış adamların yanına inersen sıkıntı, sorun yaratırlar. Ya oynayamazsın. Geçen bir arkadaşımız yazdı. Dedi ki böyle böyle 1700 küsurdan örnek 1700 küsurdan biriydi zaten. Dedi ki abi dedi böyle böyle ben dedi krallığıma dönebilir miyim? Açılacak yazıyor falan filan. Ya açılacak ama şimdi onların kısıtlı krallıklar arasındadır o. Sen geri oralara gidemezsin. Böyle sıkıntılar çıkar. Onun için olduğunuz krallıkta oynayın arkadaşlar. Ta ki açık krallık oluncaya kadar bence krallığınızdan fazla bir oynama yapmayın. Tadını çıkarın. Şimdi örnek vereyim mesela Mustafa. Şimdi Mustafa yeni krallıkta krallığın babası. Ama Mustafa'yı aldın, eski krallığa koydun, sıkıntı yaşar. Sorun yaşar. Ekipmanı full de olsa sıkıntı yaşar. Çünkü eski krallıklarda profesyonel oyuncular da çok. Hadi yeni krallıklarda ekipmanı yok adamın, işte oyun bilgisi az falan, sorun yok. Ama kendi düzeyinde yarışıyor şu an Mustafa. Bu krallıklarda atıyorum kalesi doğmuş. O krallıklara göre yarışıyor. Ama kalkıp da eski krallıklara giderse eşitlik bozulur. Bu herkes için geçerli. Onun için dikkatli olun. Bu konulara dikkat edin. Bayağı bir oynadık. Dediğim gibi şey fazla birikmiyor yani. Seksek rozetleri. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar işin sonunda. Ya zaten bir de saçmalık var. Gidip de ödüller olarak ödüllerden şey alamıyorsun. Yani gidip 100 tane madalya alamıyorsun. Sonsuz madalya şeyi yok. Adam sana diyor ki 3 tane alabilirsin, 5 tane alabilirsin. Sınır vermiş. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir devam edelim. Ama bizim Arda oyunda. Şu an 3. sıradaki herhalde oyunda değil arkadaşlar. Ama süre iyice azalıyor. Son dakika ne yapacağını bilemeyiz. Yani 15-20 dakikaya zaten bu hızlı hızlı oynanabiliyor. Bakalım göreceğiz şimdi. İnşallah ikinciliği garantileriz. Bayağı bir eşya birikti arkadaşlar. Normal eşyalardan. Çantaya bir yandan kaynak. Bir yandan hız. Bir yandan mücevher. Evet az kaldı. Evet arkadaşlar bitirdik.
Şimdi şuradakileri bir toplayalım. Buradan kaçıncı sıraya gittik? İşte yükselmemiş. Bir tane kaldı. Şunları da şuradan. Ne yaptı? 1000 küsür yapmış arkadaşlar. Niye bu kendi kendine gidiyor ya? Seksek rozetleri. 1000 tane seksek rozeti aldık. Şu an ikinci sıradayız. Dediğim gibi az bir zaman var. Biri atak yapmaz inşallah. Ben düşünüyorum çoktur yani ya. Son dakikalarda atak yapalım işte. Boş yere basmayalım gibisine düşünen. İllaki vardır. Dediğim gibi ikinci olursak şuradayız. 30 tane madalya alacağız arkadaşlar. Zaten elimizde 30 tane var. Ediyor. 60 tane edecek. Tabi alabilirsek duruma bakacağız. Birinci sıradakine 16K harcamış neredeyse. Şimdi bunun harici şöyle gelelim arkadaşlar artık ödülümüze. Şimdi öncelik 11K alacağız arkadaşlar. Evet zaten 2 tane harcasak gidiyor. Şey çok az veriyor ya. Seksek rozeti çok az toplanıyor niyeyse. 2 tane alınabiliyor. Şöyle şurada ne vardı? Burada da 200. Tamam böyle yapalım olmadı ya. 2 tane ondan 2 tane de bundan alınıyor. Ya da 3 tane bundan alacağım. 9 tane. Tabi bundan şöyle lider görünümden daha çok alınabiliyor. Ama 11K yapmak istiyorsanız da buradan 400 rozet istiyor arkadaşlar. Neyse ya şey alalım. 11K alalım. 2 tane. 800 yapıyor. Şuradan da 2 tane yani X2 veriyor arkadaşlar 200'e. 2 tane de görünüm aldık. Daha bir şey vermiyor. Bunu da buraya atmış ama teke geçelim. Evet. Bu da 4. aşama 12K'daymış. Evet fazla bir şey etmiyor zaten. 20K. 20K'ya ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Bunu da alsam boş. Neyse ay taşı alalım da. Belki işine yarar. Evet. Arkadaşlar gördünüz. Bayağı yine az uz değil. Kendisi de oynamış ama sonunda fazla bir şey alamadık. 2 tane görünüm, 2 tane de 11K alabildik madalyası. Ama umudumuz şurada ikincilikte. Eğer ikinciliği alırsak buradan daha çok iş görecek. Dediğim gibi arkadaşlar burada zaten şu görünen eşyalar, şu görünen eşyalardan hariç şuradan pek fazla bir şey eklenemez. Çok çok pahalı, çok karışık bir mevzu burası. Bunları alabilmek için bayağı rozet istiyor. O da sıkıntılı. Neyse dediğim gibi arkadaşlar şimdi ne oldu? Şöyle bakalım. Şimdi 4 tane karanlık üstad olmuş elimizde. 2 tane varmış, 2 tane de geldi. Bunun haricinde de görünümde 2 tane arttırmış olduk. Ya bu sandık olarak geldi. Bunu seçeceğiz tabii ki. Şöyle sandığa gidelim. Evet, pek bir şey değil de. Buradan en son alınacak. Şimdi oradan 30 tane gelse ne yapıyor? Dediğim gibi 60 oluyor, 62 oluyor. Yavaş yavaş tamamlanır gider arkadaşlar. Oradan zaten direktmen ilk etapta full olarak madalya almak, yani tam olarak o lider görünümü almak çok çok zor bir şey. Bu şekilde sonraki videolarda alırız arkadaşlar. Şimdi tabii ben videoyu şey yaparım. 6 saat sonra gelen sonuca göre aldık almadık yaparım arkadaşlar. Yine o şekilde videoyu bitiririm.
Sonuca bakıyoruz arkadaşlar. Tabii bizim için kötü olmuş. İkinci sıraya adam 52 gelmiş. Bu adam 52 zaten arkadaşlar listede yoktu da biz bununla zaten kapışamazmışız. Adam son dakika bastırmış geçmiş. İkinci olmuş. Yine paçayı yırttık. Buradan bize 15 tane madalya geldi arkadaşlar. Ve tabi açtığımızla birlikte de normalde 30 tane vardı. 3 tane de oradan aldık. Toplam 48 tane cehennem büyücüsü alabildik arkadaşlar. Bu şekilde etkinliği bitirdik. Diğer etkinliklerde bunları fulllemeye çalışacağız. Bize takipte kalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Thank you.